Merhaba. Eğer siz de her gün bir anda ortaya çıkan, dili gibi kaşındıran ve sonra sanki hiç olmamış gibi kaybolan o sinir bozucu kabarıklıklarla uğraşıyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Gelin şu işin aslını bir öğrenelim. İşte bu soru. Eğer evet, bu tam olarak benim yaşadığım şey diyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Bu gerçekten çok can sıkıcı bir durum ve şimdi bunun neden olduğuna birlikte bakacağız. Peki, bu durumun havalı bir tıbbi adı var. Kronik spontan ürtiker. Şimdi gelin bu konuda en çok yapılan, hatta belki sizin de aklınızı kurcalayan ilk büyük hataya bir bakalım. Çoğu kişide bu kurdeşenler başladığında akla ilk gelen şey ne olur? Tabii ki yemekler. Acaba ne yedim de dokundu diye düşünmek o kadar normal ki hepimiz ilk önce oraya yöneliriz. Bu cümle size de tanıdık geldi değil mi? İnsanlar çözümü bulmak için yedikleri içtikleri her şeyi ama her şeyi sorgulamaya başlıyor. Ama işin gerçeği genellikle hiç de sandığımız gibi olmuyor. Evet, bakın bu bilgi gerçekten çok ama çok önemli. Eğer kurdeşeniniz her gün tekrarlıyorsa, yani bir gün var, bir gün yoksa, suçluyu sürekli mutfakta, tabaklarda aramak çoğu zaman sadece bir vakit kaybı. İşte olay tam olarak bu. Bir çözüm bulma umuduyla insanlar kendilerini inanılmaz kısıtlayıcı diyetlere sokuyor. Ama sonuç, genellikle sorun çözülmüyor, üstüne bir de hayat kalitesi düşüyor, hayat çekilmez hale geliyor. Tamam o zaman, madem ki sorun büyük ihtimalle yediğimiz bir şey değil, peki o zaman ne? Bu gizemli kaşıntıların arkasında ne var? İşte şimdi asıl noktaya geliyoruz. Ve işte en ilginç kısım da burası. Sorun dışarıdan gelen bir şey değil, tamamen vücudun kendi içindeki bir durumdan kaynaklanıyor. Yani düşmanı dışarıda aramaya gerek yok, düşman içeride. Bu mekanizmanın adı otoimmünite. Daha basit bir dille anlatacak olursak, vücudumuzun savunma sistemi bir anlığına şaşırıyor, kafası karışıyor ve kendi hücrelerini yabancı bir istilacı sanıp onlara saldırmaya başlıyor. Peki bu saldırı nasıl gerçekleşiyor? Aslında olay 3 adımlı bir zincirleme reaksiyon gibi. Birincisi, bağışıklık sistemimiz bir yanlışlık yapıp kendi alerji hücrelerimize, yani mast hücrelerine saldırıyor. İkinci adımda bu saldırının etkisiyle o çok bildiğimiz histamin denen kimyasal adeta bir sel gibi vücuda yayılıyor, kontrolsüzce salınıyor. Ve son adımda ne oluyor? İşte bu aşırı histamin o bildiğimiz kaşıntıyı, kızarıklığı ve kabarıklıkları, yani kurdeşini tetikliyor. Bütün hikaye aslında bu kadar basit. Öyleyse buradan çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Tetikleyiciyi sürekli dışarıda aramak yerine olayın tamamen içeride, vücudun kendi sisteminde döndüğünü kabul etmek. Şimdi gelelim bir başka çok yaygın ama bir o kadar da tehlikeli olabilecek yanılgıya. Kesin bağışıklık sistemim çok zayıf düşüncesi. Pek çok insan vücudunda bir sorun olduğunda hemen bağışıklığının düştüğünü varsayar ve onu güçlendirmek için her türlü takviyeye sarılır. Ama bakın, bu durumda bu mantık tam anlamıyla ters tepebilir. İşte aradaki o devasa fark bu. Sorun bağışıklığınızın zayıf olması değil, tam tersi. Bağışıklık sisteminiz gereğinden fazla aktif, hatta kontrolsüz ve hatalı bir şekilde çalışıyor. Ve bu, gerçekten altını çizerek söylüyorum, çok önemli bir uyarı. Zaten kontrolden çıkmış, aşırı çalışan bir sisteme bir de dışarıdan destek verip onu daha da güçlendirmeye çalışmak, resmen ateşe körükle gitmek gibi bir şey. Şikayetlerinizi daha da kötüleştirebilirsiniz. Peki, tüm bu yanılgıları bir kenara koyduysak doğru yaklaşım ne olmalı? Cevap basit. Sistemi güçlendirmeye çalışmak yerine onu dengelemek ve sakinleştirmek. O halde artık yeni yol haritamız şu olmalı. O gereksiz hayatı zindan eden diyetleri bir kenara bırakın. Lütfen doktor tavsiyesi olmadan bağışıklığı güçlendirir denen takviyeleri kullanmayın. Bunun yerine doğru teşhis alabilmek için bir uzmana görünün ve asıl hedefe odaklanın. Yani bağışıklık sisteminin bu hatalı tepkisini dengeleyecek doğru bir tedavi planı oluşturmak. İşte tüm bu anlattıklarımızdan sonra sormamız gereken asıl soru bu. Sorunun kaynağını artık daha iyi anlıyorsunuz. Peki siz o eski güçlendirme çabasını bırakıp bağışıklık sisteminizi dengelemeye hazır mısınız? Yaklaşımınızı değiştirmek için ilk adımı atacak mısınız?